Merhaba, bugün 17 Ağustos. Bu kaçıncı 17 Ağustos? Ben onu artık saymayı bıraktım. Çünkü çok fazla acı, çok fazla tekrar, çok fazla çözülmedik konuları bana hatırlatıyor. Bu kanal Deprem Koçu kanalı. Ben Ozan Pınar. Çok uzun zamandır düşündüğüm bir projeydi bu. Artık depremlerde can kaybetmeyi, mal ve mülk kaybetmeyi, gereksiz yani önlenebilir acılar yaşamayı engelleyebilecek halde bunları engellemediğimiz için mental olarak büyük bir sorumluluk altındayız. Özellikle benim gibi inşaat mühendisleri, jeoloji mühendisleri ve diğer bütün yakın birimler. Bir süredir biliyorsunuz Naci hocamız, Naci Görür hocamız, Celal Şengör hocamız, İTÜ'den Beyza hocamız, şimdi adını sayamayacağım, Doktor Cüneyt Düzün hocamız. Hep bir şeyler anlatıyoruz, bahsediyoruz. Artık deprem izolatörlü hastaneler yapıyoruz. Fakat bunları e, halkımızın direkt ilgi alanı olan, kendilerini koruyabilecekleri, kendi kendilerine ne yapabilecekleri konulara evirmenin vakti çoktan geldi de geçti. Aslında benim yapmak istediğim şey bu Deprem Koçu kanalında bilgili, ilgili, aksiyona hazır bireyler hatta aileler için ufak tefek yaşamsal ipuçları vermek. Kısaca bahsedeyim. Benim bu planladığım, anlatmak istediğim konular aslında İstanbul'da ne zaman deprem olacak, ne büyüklükte olacak, ne zaman olacak, ne kadar etkisi olacak gibi konulardan ziyade her ailenin kendi içinde hem yaşadığı yerle ilgili hem ailesinin gidip geldiği yerlerle ilgili okulu, evi, işi buralarda alabileceği basit önlemlerden bahsetmek istiyorum. Deprem Koçu eylem planını da aslında 4 parçaya ayırdım. Bunlar birincisi farkında olmak, ikincisi hazırlık dönemi, üçüncüsü hayatta kalmak, dördüncüsü de değişim ya da gelişim böyle adlandırabiliriz. Ben bu konularda herkesin anlayabileceği basit, ufak ipuçlarıyla afetler ama başta da deprem olmak üzere nasıl hayatta kalırız, nasıl bu işte başa çıkarız, evlerimizi, konutlarımızı, iş yerimizi, okullarımızı nasıl yaşanabilir ve güvenli hale getiririz bunlardan bahsedeceğim. Bu anlatacaklarım anlaşılabilir olmasına dikkat edeceğim. Dediğim gibi bizim İstanbul'da ne zaman deprem olacağıyla doğrudan bir ilgimiz yok. Şöyle ki kendi yaşadığımız sokak, kendi yaşadığımız ev, kendi yaşadığımız site her neyse buranın güvenliğini çözmek bizim öncelikli konumuz olması gerekiyor. Bu sebeple dediğim gibi büyükten başlayarak kalabalık bilgilerle değil, aslında demin bahsettiğim değerli hocalarımızın anlattığı bilgilerin birer tamamlayıcısı olarak biz evde, işte, okulda ne yapacağız? Hemen bugün ne yapacağız? Hemen yarın deprem olduğunda nasıl önlemler alacağız? Nasıl kafa olarak ve fiziki olarak kendimizi hazırlayacağız? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Ben yüksek inşaat mühendisiyim. İTÜ'den mezun oldum. Yüksek lisansımı da Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yaptım. Yüksek lisansımı çok yakın zamanda yaptım ve aslında depreme dayanıklı ve dirençli şehirler üzerine bir test sunumuyla bitirdim. Bu sunumda şimdilerde daha çok dillendiriyoruz ama uzun zamandır dünyanın gündeminde olan bir konu bu. Her şehrin ya da her toplumun, her yaşanan birimin, ister büyük, ister küçük, ister bir bina, ister bir site, ister tek gözlü bir odalı bir evde olsun. Bunların depreme karşı bir kere dayanıklı olması gerekiyor. Bu birincisi. Dirençli olan kısım da aslında depremden hemen sonra işlevine devam edebilmek. Bu ikisini bir araya düşündüğümüz zaman iş sadece konutun ya da o içinde yaşanan birimin sağlığından ve dayanıklılığından ziyade etrafı da düşünmeyi zorunlu kılıyor. Şöyle ki bu bahsettiğim deprem koçu eylem planında da adım adım hepsini anlatacağız. Bir deprem olduğunda bir sokakta 20 tane 30 tane bina varsa bunların bir tanesinin zafiyeti bile oradaki bütün sağlam kalan binaları etkileyecektir. Dolayısıyla biz aslında göz kulak olmamız gereken kısım bizim kendi mahallemiz. Mahallemizdeki çürük yumurtalar bir anlamda. Ve yine düşünün deprem olduğunda benim binam hasar görürse ben ne yapacağım? DASK'a mı başvuracağım? Satıp başka yere mi gideceğim? Yaşayacak yerim var mı? Dışarıda bir süre de olsa konaklamayı becerebilecek yetkinliğe sahip miyim? Örneğin dışarıda ateş yakabiliyor muyum?
dışarıda çadır kurabiliyor muyum? Deprem olup dışarıda kalmak belki depremden kurtulmanın sonrasındaki daha büyük bir problem silsilesine yol açıyor bildiğiniz gibi. Bunun yağmuru var, kışı var, o su var, bu su var. Bunların hepsine karşı en azından mental olarak ne yapacağımızı bilen bireyler olarak bir hazırlık yapmamız gerekiyor. 17 Ağustos'ta çok fazla kayıp verdik. Yaklaşık 25 bine yakın, hafızam beni yanıltmıyorsa, insanımızı kaybettik. Bundan çok daha fazlasını da yaralı olarak kaybettik. Yine 200 bin, 250 bin civarında konutu, binayı ya da kamu binalarını artık kullanılmaz hale getiren çok büyük bir depremdi. Ama buna büyük derken biz 6 Şubat'ta çok daha büyüğünü yaşadık. Belki Marmara'da olmaması sebebiyle birçok diğer Elazığ'da, Van'da, İzmir'de, Türkiye'nin her yerinde olan büyük depremleri biz Marmara bölgesinde, İstanbul'da belki o derece hissetmedik ama mesela bu en son 6 Şubat'ta olan depremlerde biz 50 bine yakın insanımızı kaybettik. 100 bine yakın insan yaralandı, yerinden oldu. Yüz binlerce, tam sayısını hala bilmiyoruz ama o enkaz haline dönüşmüş mahallelerde okullar, yapılar, kamu binaları, konutlar, bunlar yerle bir oldular. Ve bunlar o kadar basit önlenebilecek konular ki, yani kendi mesleğim için çok rahat söyleyebiliyorum. Her biri belki %99 oranında bu depreme karşı ayakta durabilirdi. Düşünsenize, kaybolmuş bir şehir görüntüsü yerine çok basit önlemlerle, oralarda oturanların belki çabalarıyla seçtikleri binayı, seçtikleri müteahhiti, seçtikleri yerleşim birimini doğru tespit eden insanlar sayesinde aslında onlar hiç yaşanmayabilirdi. Bir fotoğraf düşünün. Bir tarafında yıkılmış, enkaz görüntüsünden başka bir şey olmayan bir şehir fotoğrafı. Diğer tarafta da hayatına devam eden, çocukların yine koşturduğu, depremi çok basit atlattığı, işte aynı bizim Japonya'da, Uzak Doğu'da ya da Amerika'da gördüğümüz o büyük katastrof gibi afetlerden sonra insanların hemen toparlanması gibi hayatına devam eden bir toplumda olabiliriz. O kadar da basit bir iş aslında bu. Bunu sadece birbirimize anlatmamız, bilenlerin bilmeyenlere anlatması ve birbirimize destek olmamız gerekiyor. Bu şekilde atlatabiliriz. Türkiye'de bizim kayıtlarımız çok eskilere tabii gidiyor deprem konusunda. 1500'lere, 1600'lere, 1700'lere kadar kayıtları takip ediyoruz. Oradan hareketle gelecek yayınlarda daha detaylı bahsedeceğim. Türkiye'de, özellikle Türkiye'nin kuzey kısmında bizim o hani Kuzey Anadolu fay hattı hep denilen fay hattının aslında en tehlikeli diyebileceğimiz birkaç tane fayın hem zaman olarak hem konum olarak birleştiği Marmara bölgesinde durum biraz daha ciddi. Hoş, Naci hocamız sürekli bu risklerden bahsediyor. Kısaca bir aklımızda bilgi kalması için de bahsedeyim. İstanbul özelinde. Çünkü hani şöyle bir söz vardır. İstanbul'da bir olay olursa bunu bütün Türkiye duyar. Ama Türkiye'nin her yerinde olan olay İstanbul'dan bazen duyulmaz. Bu çok aslında tehlikeli bir alışkanlık. Ama neticede ekonominin de kalbi, nüfus yoğunluğunun da bulunduğu Marmara bölgesi bir anlamda ülkenin işte göz bebeklerinden bir tanesi. Her tarafta eşit öneme sahip ama buraya biraz daha dikkat çekmek istiyorum. Marmara'da ulaşacak deprem ya ben ya benim çocuklarım, en geç benim torunlarım tarafından yaşanacak. Yani, ama ne zaman olacağını tabii ki bilmiyoruz. Bunu aslında gelecek nesiller çok uzun vadeli değil. Epi topu işte benim şu anda 2 tane çocuğum var. Onlar mutlaka hayatlarının bir kısmında bu büyük İstanbul depremini ya da büyük Marmara depremini yaşayacaklar diye kendimi bir anlamda sorumlu tutuyorum. Değerlere bakarsak İstanbul'da yaklaşık 1,2 belki biraz daha fazla bina var. Kamu binaları, özel binalar. Bu binaların yarısı 2000 yılından önce yapılmış binalar. Yani düşünün, o dönemlerde deprem yönetmeliği farklı. Nervürlü demir bile yok. Beton testleri bile yok. Böyle düşündüğünüz zaman aslında İstanbul'un yarısı risk altında. Ha, bu demek değil ki
o 1,2 milyon binanın yarısı hemen yıkılacak. Hayır. Ama hani bir risk analizi yaparsak bunların maalesef bu bütün binaların dörtte biri 80 öncesi yapılar. Dolayısıyla çok rahat söyleyebilirim ki o binalar bu büyük depreme dayanamayacaklar. İşte hani ne olacak bu işin çözümü, işte devletimiz, belediyelerimiz vesaire diye beklerken aslında bir anda yarın da öbür günde ya da dediğim gibi en son en geç bizim çocuklarımızın ömründe bu yaşanacaksa bunun çözümlerini, kendi çözümlerimizi düşünmemiz lazım. En azından seçimlik hakkımız varken doğru binaları, doğru yerleri seçmemiz lazım. Japonya'da Kobe depreminde bu yine büyük bir hasar yaşandı ve büyük bir yıkım oldu. Ama Japonya bundan çok hızlı toparlanarak, dersini de hemen çıkararak, hemen kendini düzeltip artık depremlerden neredeyse hiç etkilenmeyen bir yapı oluşturdu. Deprem izolatörleri kullandı, depreme dayanıklı binalar kullandı, deprem sırasındaki tahliye planlarını gözden geçirdi. 3-4 yaşındaki yuva seviyesindeki çocuklara yapmaları gerektiğini öğrettiler. Bunlar o kadar kolay şeyler aslında. Bir anlamda bu kanalın amaçlarının belki başlıcası ne olacak, nasıl olacak, ah keşke olsaydı, bak Japonlar kurtuldu gibi serzenişleri bırakıp biz kendi kendimize, kendi başımızın çaresine bakacak. Hani bunu kurumlardan, kamudan ya da ne bileyim başka yerlerden beklemek yerine kendi kendimize yetecek biz alıştırmaları yapacağız birlikte. Anlatacak çok şey var. Dediğim gibi DAS uygulamasından tutun, deprem esnasında ve sonrasında konutumuzda ne yapacağımıza kadar ya da deprem izolatörü nedir, mevcut binaya uygulanır mı, yeni bina alırken neye dikkat ederim, hani sadece güneşin doğduğu yere mi dikkat ederim yoksa beton kalitesine mi dikkat edelim ya da deprem izolatörlü bir konut yapılabilir mi, pahalı mıdır, ucuz mudur? Bunlar hakkında bütün bilgilerimi beni takip eden, izleyen herkesle paylaşmak istiyorum. Gün 17 Ağustos, onun için çok fazla uzatmayalım. Umuyorum ki yeni ders alacağımız büyük depremler olmadan önce bu bilgileri toparlayıp artık depremlere karşı çok daha dayanıklı ve dirençli şehirler, toplumlar, aileler ve bireyler yaratabilecek paylaşımlarda tekrar görüşelim.